Ben kendimi bildim bileli uzman koç olarak çalışıyorum. Alev Mina Duzcu. Günlük hayatta hepimizin inanılmaz derecede uğraşmak zorunda olduğu zorluklar var. Kimimiz ilişkide, kimimiz işimizde, kimimiz ergenlikte, kimimiz çocukluktan gelen travmalarda. Doğal olarak bir koç demek hayatı yönlendirebilmenize yardımcı olan kişidir aynı zaman diliminde. Bu Türkiye'de koçluk adı altında oldukça kişilere uzak gelse de biz aslında hayatı yönlendiren, birlikte karar alıp yöneten kişiyiz. Elbette yol arkadaşlığı oluyor. Çünkü uğraşamayacağımız, başa çıkamayacağımız belli eksikliklerimizi gören ikinci bir göz oluyor. Ve bizim yapabileceğimiz bütün hatalarda her daim elinizi tutan kişidir aslında koç. Örneğin kişi kıyafet seçemiyordur, tercih edemiyordur. Kişi ilişkisini yönetemiyordur. Kişi hayatındaki zorlukların üstesinden gelemiyordur. İşte koç güzel giyindirir. Koç seni iyi gösterir. Koçluk dediğimiz zaman karşı tarafın eksik olduğu her noktada elini tutan kişidir, az önce de söylediğim gibi. Bugün ilişkilerden bahsetmek istiyorum. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Evli çiftlerimiz de dahil olmak üzere eğer bizi ekran başında dinleyenler var ise yapmamız gereken, bir de yapmamamız gereken eylemlerden bahsedeceğim. İlişki koçluğu şu anlamda, ben şunu yapıyorum. Özellikle danışanımın ilk önce ilişkiyi kontrol altında tutmasını sağlıyorum. Yani öfke patlamalarında, genel anlamda kendi merkezde olduğunda, bencil eylemlerde bulunduğunda ya da karşı tarafı değiştirmeye çalıştığında. Ben o yüzden dolayı ilk önce danışanımın ilişkisini, daha sonra partnerinin ilişkisini ve aynı zaman diliminde de ikisinin birbirlerine aslında davranış biçimlerini yönlendiriyorum. Ve bu da oldukça başarılı oluyor. Birincisi, her zaman söylediğim gibi hiçbir noktada partneri hayatımızın merkezine koymamamız gerekiyor. İster evlilik, ister ilişkide. Herkesin kendi alanını oluşturmasını sağlamalıyız. Yapmamamız gereken şeylerden biri aşırı derecede kıskançlık, bencillik, benzeri sosyal medyada fazla zaman geçirmek, benzeri eylemler genel anlamda aslında partnerlerin birbirlerine yapmaması gereken şeyler. Yapması gereken şeyler de genel anlamda ilişkide güveni sağlamak, ilişkide kıskançlık yapmamak, ilgi göstermek, alaka göstermek ve karşı tarafı elinden geldiğince mümkünce şımartmaya çalışmak. Özellikle de biz kadınları göz önünde bulundurursak burada erkeklere bir tık daha fazla iş düşüyor gibi. İlişki tam olarak aslında toksiklendiğini kavgalardan algılayabiliyor ya da birbirlerine öfke patlamalarında bulunabiliyorlar. Orada bir tükenmişlik vardır. Mesela 20 yıllık bir evli çift olduğunuzu baz alalım. Artık bazı şeyler aranızda klişeleşmeye başlıyor, sıradanlaşmaya başlıyor. Bu noktada uzman bir koçtan ya da ilişki koçundan destek alabilirler. İlişkilerde eğer partnerler birbirlerini henüz tanıma evresindelerse de özellikle koçluk almalarını tavsiye ediyorum. Ama ilişkiyi başladılar ve bir koç danışanla çalışmadılar. İlerleyen zaman diliminde o ilişkide bir ciddiyet arıyorlarsa, evlilik, ciddi ilişki benzeri, o zaman da biz orada oluyoruz. Çünkü genel anlamda 2022 yılında bunu sanırım başardığımız 4 çift oldu. Ben koçluğu minimum aslında yaptığım uygulamaya göre, yani bir ergenin koçluğunu yapıyorsam eğer minimum 7 ay olmalı. Arkadaş çevresini tanıma, kontrol altında tutma, ki ergenleri biliyorsunuz, öfke patlamaları inanılmaz derecede sıkça gördüğümüz şeyler ya da ebeveynlerle genel anlamda tartışmaları. Burada süreç aslında kişinin genel gelişimine göre değişebiliyor. Ama bir ilişki koçluğuysa ya da yaşam koçluğu tarzında bir uzmanla çalışmak istiyorsanız da minimum 3 aydan başlamalı süresi. Kariyer için de bir koçtan yardım alabiliriz. Kariyerimizde özellikle iş arkadaşlarımızla alakalı ya da bizden üstte çalışan karakterlerle alakalı da koçluk veriyoruz. Burada yaptığımız şey kişinin tamamıyla özgüvenine aslında uyanışı diyebiliriz. İlişki koçluğunda
genel anlamda ilişkiyi düzensiz götüren en büyük sebeplerden bir tanesi geçmiş zaman diliminde kişinin yaşamış olduğu eylemler ve travmalardır. Biz eğer herkesi mutlu etmek istiyorsak, partnerimizde de buna benzer eksiklikler varsa o zaman mutlaka bizim gibi uzman koçlarla çalışmasını tavsiye ediyorum. Çünkü küçük yaşlarda yaşanılan büyük travmalar da ilişkinin bir türlü oturtulamamasına sebebiyet veriyor. Biz ilk önce dinleyen tarafız. İlk önce ben danışanlarımı dinlerim. Her detaya inerim. Her detayını bilmek isterim hayatıyla alakalı. Sevdiği, sevmediği, yaptığı, yapmak istediği ya da yapabileceği eylemlerinde o noktada önünü açmaya çalışırım. Yani aslında bir beyin değil, iki beyinle birden çalışmak gibidir. Bu da tabii ki daha avantajlı. İlk önce kendinizi sevin. Kendinizi sevdikten sonra çevrenizi sevdiğinizi göreceksiniz. Aslında tek söyleyeceğim şey önce kendinizi severek başlamak hayata. Önce kendinizi severek de devam etmek.